Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri 1985 yılına götürüyorum. Beyazlarda Kasparov, siyahlarda ise Timman. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, at F6, C4, C piyonunu merkez mücadelesine dahil ediyor. E6, D5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. At F3, B6, B7 karesinde fili için yer açıyor. At C3, E4 sürüşünü destekledi. Fil B4, atı açmazı alarak Kasparov'un E4 sürüşünü engelledi ve roku hazırladı. Fil G5, atı açmazı aldı. Fili piyon zincirinin dışına çıkartıyor. E3 sürüldüğünde fil içeride kalmayacak. Fil B7, fili uzun çapraza yerleştirdi. E3, D4'ü desteklerken filin çaprazını açıyor. H6, ver fili. Fil H4, G5. Filin açmasından kurtuluyor ve şah kanadından alan kazanıyor ama artık kısa rok eskisi kadar güvenli olmayabilir. Fil G3, at E4. Açmazdaki C3 atına olan baskıyı artırıyor. Vezir C2, fil alır C3, B alır C3. Bu değişimlerle birlikte Kasparov A dikeyinde ayrı köşe piyonuyla kaldı ama yarı açık B dikeyine sahip olurken C3'e gelen piyon merkez D4 desteğini artırıyor. Kasparov'un fil çifti avantajı olsa da Timman istediği zaman at alır G3 hamlesiyle fili kırabilir. D6, fil D3, atı isteyerek tempo ile fili geliştirdi. F5, D5. Filin ata bakışını engelledi. E alır D5, C alır D5. Fil alır D5 ile Timman piyon kazansa bile şah merkezdeyken piyon peşine düşmek iyi bir tercih olmazdı. Kasparov'un isteği fil alır E4, F alır E4 devamında vezir alır E4 ile piyon kazanmak. At C5, H4. G5'e hücum ediyor. H piyonu açmazda olduğu için Kasparov H alır G5 ile piyon kazanmak istiyor. G4. Şah kanadından alan kazandı ve atı istedi. At D4. Vezir F6. Timman şah kanadından çok fazla piyon sürüşü yaptığı için kısa rok artık güvenli değil. Timman atını gelişip uzun rok atmak istiyor. Kısa rok şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kuruyor. Timman şah kanadından piyonlarını sürerek alan kazandı ama bu kanattaki hatlar kapalı olduğu için Kasparov'un kısa rok yapması tamamen güvenli. Yani piyonlar ilerlemiş olsa bile yapının kapalı olması Kasparov'un şahını hiçbir gerçek tehlike altında bırakmıyor. At alır D3, vezir alır D3, Timman E alır D5 ile piyon kazanmak isterse C alır D5, fil alır D5, at B5. Kasparov ver C7'den çatalı, ver fili derdi. Nerede kalmıştık? Vezir alır D3. E5. Merkezi kapalı tutarken atı istedi ve F4 sürüşüyle şah kanadı atağını devam ettirebilir. At alır F5. Kasparov piyon kazanıyor ama bu atın geri dönebileceği bir kare yok. Fil C8. Ver atı. Kasparov E4 ile atı desteklemek isterse fil alır F5. E alır F5 devamında Timman at D7 uzun rokla oyuna devam eder. Kaleleriyle şah kanadından saldırı oluştururdu. Kasparov'un fazla olan F5 piyonunu koruyabilmesi kolay değil. Timman'ın piyon yapısı daha sağlıklı olduğu ve şahı daha güvende olduğu için Timman'ın hafif üstün olduğu bir oyun olurdu. Nerede kalmıştık? Fil C8. Bilgisayar bu konumda F4 ile devam et diyor. G alır F3 yapılırsa kale alır F3 ile Kasparov atı destekler ve açık F dikeyinden karesini aktifleştirirdi. Fil alır F5, atı aldığında E4, ver fili, fil D7 ile fil istekten çıkarsa F alır E5, tempo ile F dikeyini açar ve veziri ister. Örneğin vezir G6, kale F6, ver veziri, vezir G7, Timman'ın şahı merkezde kalırdı ve Kasparov'un çok etkili bir saldırısı olurdu.
Bu Kasparov'un çok üstün olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Fil C8. Kasparov'dan at fedası geliyor. At D4. At alınmazsa Kasparov dümdüz bir piyon önde kalacak. E alır D4. C alır D4. Kasparov at eksik olsa da fazladan 2 piyonu var. Üstelik Timman'ın şahı hala merkezde. Kasparov'un piyon ordusu ilerlemeye başladığında merkezde kalan şah üzerinde çok ciddi tehditler oluşturabilir. Vezir F5. Timman materyal önde taş değişimleriyle oyunu sadeleştirip kazanca gitmek istiyor ama bu hamle tempo ile E4 sürülmesini sağlıyor. E4. Ver veziri. Vezir G6. Vezir C3. Vezir C3 karesinden C5 ve E5 sürüşlerini destekliyor. Vezir alır E4 yapılırsa Kasparov kalesini E dikeyine getirir ve veziri açmazı alır. Kısa rok. Şah kanadındaki piyonlar sürülmüş olsa da şah şu anda güvende. E4 piyonu artık istek altında. Kale F1, at D7. Kasparov E5 hamlesiyle merkezden ilerliyor. Fil B7, kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. Kasparov'un burada E6 ile ilerlemesi iyi değil. At F6 karesine gelir. E6'yı sürmektense E6'yı sürme tehdidini her an elinde tutmak daha avantajlı. Kale E3, kale 3. yataydan şah kanadındaki ya da vezir kanadındaki saldırıda kullanılabilir. B5, Kasparov'un piyon ordusunu parçalamak istiyor. Vezir A5, ver B5'i, ver C7'den çatalı. C7 alındığında Timman fil C8 ile taşlarını koruyabilse bile taşları geriye doğru gidecek ve devamında Kasparov D6'yı da kazanacaktı. At B6, vezirin C7'ye bakışını engelliyor. Vezir alır B5, Kasparov bir piyon kazandı. Vezir C2, ver C4'ü, E alır D6, C4 alınırsa Kasparov D alır C7 ile desteklenen bir geçer piyon elde eder. C alır D6, kale E7, Kasparov tempoyla 7. yataya indi, fili istiyor. Kale F7, 7. yatayda rakibini karşıladı. Kale alır F7, şah alır F7, Kasparov C5 ile atı istiyor. At kaçarsa Kasparov fili kazanacak. Vezir C4, Kasparov'un atı almaya fırsatı yok. Vezir istek altında. Vezirler değişilirse Timman piyonları bloke eder ve eşit bir oyun olurdu. Vezir B1. D5'i bıraktı ama yalnız kalan şaha karşı hücum başlatmak istiyor. Vezir alır D5. Ver G2'den matı. Atı almaya fırsat yok. Vezir H7. Şah temposuyla geliyor. Şah E dikeyine kaçarsa kale E1. Tempoyla kale saldırıya dahil olacak. Şah F8'e giderse fil alır D6 tempoyla gelecek. Şah F6 en iyi tercih. Vezir alır H6. Tempoyla H piyonunu kazandı. Şah F7. Vezir F4. Şah E dikeyine giderse kale E1. Kale tempoyla saldırıya dahil olur. Şah G8. Vezir alır G4. Kasparov tempoyla şah kanadındaki piyonları topladı. Şah H7. Kasparov fil alır D6 ile piyon kazanayım derse kale G8'den sonra Timman oyunu kazanırdı. Fil F4. Vezir artık G2'den matı engelliyor. Bu konumda kale G8 ile vezir istenirse Kasparov fil G5 ile G dikeyini kapatır. Fil C8, ver veziri, vezir G3, at istek altında kaldı. D alır C5, şah H dikeyinde sıkıştı. Timman'ın taşları şahın savunmasından çok uzakta kaldı. Kale E1, Kasparov son taşını da geliştiriyor. Kale E7 inmek istiyor. Vezir F7, vezir G5, kale E7 ile vezir açması alabilir. At D5, fili isterken E7 karesini kontrol ediyor. Vezir H6, şah G8 zorunlu. Fil istek altındayken
Kasparov kale E5 geliyor ve Timman oyunu terk ediyor. İstek kale G5 gelmek. Fil F5 ile araya taş kapatılmak istenirse vezir G5'ten sonra Kasparov fili kazanır ve şaha olan saldırı devam ederdi. Bu konumda at alır F4 yapılırsa kale G5, iki seçenek var. Vezir G7 kapatılırsa vezir alır G7 ile Kasparov mat edecek. At G6 kapatılırsa kale alır G6. Timman mat olmamak için veziri vermek zorunda kalırdı. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.